Zeytin ağacımızda bir sürü zeytin var. Bakın. Evet, şimdi zeytinleri topluyorum. Şöyle bir 5'lik şişenin içine topluyorum. Nasıl yapıldığı ile ilgili değişik değişik iddialı fikirler var. Bakalım hangisini uygulayacağız. Merhabalar. Kırmızı zeytinler için kırmızı ne? Pardon. Yeşil zeytinler için bir suya koyup sürekli o suyu değiştirmek gerekiyormuş. Ondan sonra yapılıyormuş. Ama siyah zeytinleri biz bahçemizden topladığımız için onu yapmamıza gerek kalmadı ve siyah zeytin. Evet, siyah zeytinde gerek yokmuş. Evet. Ve biz bunları bahçemizden topladık. Yaklaşık 4,5 kilo, yani her birinde 1,5 kilo zeytinimiz var. Şimdi Dağhan bize malzemelerini sayacak. Kaya tuzu, şeker ve bir sirke. Tabii bir de minik bir unimiz var. Aldığım ölçüler 3 kilogram için verilmiş. Ben onları size okuyayım. Sonra yarım yarım, çünkü 1,5 kilo benim bidonlarım. Yarım yarım içerisine ekleyeceğim. 3 kilo zeytin için bir su bardağından bir parmak eksik kaya tuzu koyacağız. O da 180 grammış. Bir tatlı kaşığı silme toz şeker. Bir çay bardağının dibinde bir parmak yüksekliğinde de sirke diyor. Şimdi ben bunların yarım ölçüleri kadarını koyacağım. Şimdi küçük unimi koydum. Bir su bardağından bir parmak eksik kaya tuzu. Bunu 2 bidona pay edeceğim ya da ben onları zaten yarım yarım yapayım, riske girmeyeyim. Yarım su bardağından yarım parmak eksik kaya tuzu olarak her birine koyalım. Şimdi yarım tatlı kaşığı toz şeker koyuyoruz. İşin aslı kaya tuzları bu huniden geçmedi. Daha büyük bir huniyle aktardık. Videonun kısmını görmezseniz aklınızda olsun. Bunun ağzı biraz dar kaldı. Evet, çok dar kaldı. Hileli video olmasın. Zaten önemli olan tarif tutsun. Huninin boyunu siz ayarlarsınız. Evet, evet. Ve son olarak sirkemizi koyacağız. Sirke de yarım parmak, çay bardağının dibinde yarım parmak kadar sirke koyacağız her birine. Ben dökebilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler anne. Al bakalım. İçiyormuşum. Koyayım mı? Anne Kolaylık içiyormuşum olacak. böyle. Hadi koy bakalım. Anne böyle içiyormuşum. İç tabii. Alkolsüz şarap. Bu arada bu bizim ilk
İşte şöyle zeytin yapışımız. Ve ben de o yüzden biraz heyecanlıyım. Evet, umarım güzel olur. Ağacımıza ilk kez zeytin verdik. Evet, çok ilginç. Hiç zeytin vereceğini düşünmüyordum. Bahçemizde kendi kendine çıktı. Aşılamadık da. Evet. Ama bir baktık bu sene zeytin vermiş. Çok heyecanlıyım. Bence aşılayalım da bir sonraki sene gittiğimizde. Bu zeytinler güzel olursa aşılamaya gerek yok. Bakalım. Şimdi bu zeytinlerin olması için 1,5 ay bekleyeceğiz. Bayağı fazlaymış. Bu videoyu bir buçuk ay sonra göreceksiniz sanırım. Ya da videoyu yükleriz. Sonucunu da ayrı bir video olarak yükleriz. Birbirine linkini koyabiliriz. Evet. Bir an önce siz de zeytin yapın mevsimi geçmeden diye. Şimdi bunların ağzını kapatıyoruz. Ve ilk başta ilk hafta günde birkaç kez, sonraki haftalarda en az günde bir kez bunları bir güzel böyle karıştırıyoruz. Böyle karıştırıyoruz. Ben yapabilir miyim? Sen de yap, ona. Olur. Hadi aynı anda. Beş saniye ben fazla şarkı söylemiyorum. Şimdi her gün bunları çalkalamadan önce şu kapağını açacağız. Pıs diye havasını alacağız. Ondan sonra da bu gördüğünüz işlemi yapacağız. En sonunda 1,5 ay sonra da sonuç videosunu çekeceğiz. Şu anda bu videoyu burada kesiyoruz. Daha sonra hem sonucu ayrı bir video olarak hem de ikisini birleşmiş halini tek bir video olarak yükleriz. Şu anda yapmayı düşünen varsa zeytinlerin mevsimini kaçırmadan baksın diye bu haliyle yükleyeceğiz. Evet.